Selam arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ile beraberiz. Bugün yine benden çok fazla istediğiniz YouTube'da hızlıca gelişme taktiklerinden bahsedeceğiz. Bunun gibi videoların devamını istiyorsanız eğer aşağıdan videoyu beğenip kanalıma abone olabilirsiniz. 190 bin abone olmamıza çok az kaldı. Bakalım neler olacak. Şimdi arkadaşlar başlıkta da görmüş olduğunuz gibi YouTube'da hızlıca gelişmeniz için sizlere taktikler vereceğim, tavsiyelerde bulunacağım. Zaten bunu sürekli yapıyoruz. Kanalımda bunun gibi videoları da izlemediyseniz eğer kartlar bölümünden daha önce çekmiş olduğum şu videoyu izleyebilirsiniz. İzlenmelerinizi arttıracak 10 tavsiye adlı videomu da izleyebilirsiniz. Onda biraz daha böyle detaylardan bahsettim. Bu videoda biraz daha geniş bir anlatım yapacağız. Nasıl hızlıca gelişebilirsiniz, nasıl 4000 saat 1000 aboneyi hızlı bir şekilde kanalınızda gerçekleştirebilirsiniz ve para kazanmaya başlayabilirsiniz. İsterseniz hemen başlayalım arkadaşlar. Öncelikle ilk tavsiyem sizlere, eğer YouTube'da hızlıca gelişmek istiyorsanız trende uygun videolar çekmek. Bu ne demek oluyor? Yani arkadaşlar mesela Türkiye'de sürekli bir trend var. Yani Instagram'a girdiğimizde de sürekli karşımıza çıkan trendler var. Bunlar gibi bunlara benzer içerikler eğer kanalınıza yüklerseniz kısa bir sürede izlenme almanız yükselebilir, ama benden tavsiye şöyle yapın arkadaşlar. Yani en azından 4000 saati yapana kadar sadece trendle alakalı videolar yükleyin. Daha sonra kendi öz içeriğinize dönüşün. Mesela trendlere girdiğimiz zaman arkadaşlar şöyle YouTube'da genellikle burada trendleri zaten görüyoruz, ama genellikle böyle dizi fragmanları vesaire oluyor. Onun dışında mesela örnek veriyorum, Taksim Dayı var. Bu mesela şu an Türkiye'de bir trend. Taksim Dayı. Yani Instagram'a girdiğimizde, diğer sosyal medyaya platformlara girdiğimizde sürekli karşımıza çıkan bir trend. Mesela ben bununla alakalı bir video çekersem arkadaşlar kısa bir sürede yüksek bir izlenme alma şansım yüksek. Anlatmak istediğim de zaten bu. Yani trendlerle alakalı eğer videolar yüklerseniz, videolarınız da tabii iyi olursa, izlenme arttırmanız çok muhtemel. Yani mutlaka izlenmenizde bir yükseliş olur. Onun dışında arkadaşlar diğerine geçelim isterseniz. Bakalım diğeri neymiş? Telefonuma yazmıştım. O yüzden şimdi telefonumdan bakacağım arkadaşlar. İkincisi de çekiliş yapmak. Evet, çekiliş yapmak da arkadaşlar şu an Instagram'da çok moda oldu. Fark etmişsinizdir, bir sürü Instagram sayfası böyle hani telefon veriyorlar, kulaklık veriyorlar falan filan ve çok fazla gerçekten kitle çekiyorlar kendilerine. Aynı şekilde YouTube'da da bunu yapan çok fazla insan var. Hatta biz de zaten geçen gün bir çekiliş başlattık. Mesela bunun gibi arkadaşlar, şöyle ben de aşağı inip göstereyim. Ben burada bir çekiliş başlattım, görmüş olduğunuz gibi 1200 TL değerinde yarı çekilişi ve çekilişin de koşullarında tabii ki şu var: kanalımıza abone olmak, değil mi? Yani bu kadar basit. Bir çekiliş yapıyorsunuz, bir bütçe belirleyip bir çekiliş yapıyorsunuz. Daha sonra çekiliş videosunda diyorsunuz ki katılmak için kanalıma abone olmanız ve yorumlarda şunu yazmanız gerekiyor. Ne anlama geliyor bu? Hem kanalınıza abone getiriyor hem de videonuza yorum getiriyor. Bu şekilde aktifliğinizi de yükseltmiş oluyorsunuz. Yani çekiliş yaparak da aslında abonenizi ve izlenmenizi yükseltmeniz çok normal olur ve iyi olur aslında. Çekiliş yaparak aslında gelişmek çok tavsiye ettiğim bir yöntem değil, ama hafif bir kitleniz varsa ve bu kitleyi biraz daha yükseltmek istiyorsanız eğer çekiliş yapmanızı öneririm arkadaşlar. Çekiliş yaparak da dediğim gibi abonenizi ve izlenmenizi yükseltebilirsiniz. Şimdi isterseniz diğerine geçelim. Bakalım diğeri neymiş? Diğeri de arkadaşlar yine daha önce size çokça bahsetmiştim. Hani önceki videolarıma da bakacak olursanız eğer, YouTube, Facebook veya Instagram'da kanalınızın reklamını vermek. Bu arkadaşlar birazcık daha bütçeyle alakalı. Aslında çekiliş yapmak da bütçeyle alakalıydı, ama bu biraz daha bütçenizi zorlayabilir. Çünkü reklam verirken de çünkü bir para harcıyoruz. Ve bu parayı da iyi kullanmamız lazım. Mesela 100 liralık bir reklam bütçemiz var diyelim. Biz bu reklam bütçesiyle en fazla izlenmeyi almaya çalışmamız lazım. Yani az para harcayarak çok izlenme almaya çalışmamız lazım. Bu yüzden mesela ben bir tane video çekmiştim. Hatırlarsınız belki, bir ay önce 5 TL ile YouTube izlenme arttırma diye bir video çekmiştim. Ve bu videoda YouTube'da reklam vermeyi anlatmıştım. Ama yeni bir yasayla beraber arkadaşlar şöyle bir şey oldu. YouTube'da verdiğiniz reklamlardan elde ettiğiniz gelirler 4000 saate dahil olmuyor.
Ama yine de size izlenme getiriyor, abone getiriyor. Bunlar her türlü size 4000 saat olarak geri dönüyor arkadaşlar. Sadece reklamdan gelen izlenmeler 4000 saate dahil olmuyor arkadaşlar. Ama eğer kanalınızın para kazanması zaten açıksa YouTube'da reklam vermenizi şiddetle öneriyorum. Eğer iyi bir içerik yüklediyseniz o içeriğin tanıtımını mutlaka reklamlarla destekleyin. YouTube'da olur. Direkt zaten hani Facebook'ta reklam verdiğinizde Instagram'da da otomatik çıkıyor. Ya da Instagram'da reklam verirseniz de aynı şekilde. Hem size farklı farklı yerlerden kitle gelir, hem de abonenizi, izlenmenizi bu şekilde biraz daha hızlı bir şekilde arttırabilirsiniz. Dedim yeni yasayla hani izlenme geliyorsa, hani reklamdan gelen izlenme 4000 saate dahil olmuyor dedim. Ama şöyle bir olay da var. Hani her türlü aslında bu size 4000 saat olayında yardımcı oluyor arkadaşlar. Yani reklam verdiğinizde 4000 saate tamam etki etmiyor reklamdan gelen izlenme. Ama size reklamdan gelen kişi abone olursa ve sizin diğer videolarınızı izlerse, bu ne anlama geliyor? Reklamdan gelen izleyici benim diğer videolarımı izledi ve ben 4000 saat izlenmeye yaklaştım. Yani bu çok kolay bir mantık aslında. Yine de aslında dediğim gibi reklam vermek sizin 4000 saat yapmanıza da yardımcı oluyor arkadaşlar. Ve bu sadece YouTube'da geçerli. Yani Facebook reklamlarından gelenler yine sayılıyor 4000 saat için, ya da Instagram'dan gelenler 4000 saat için yine izlenme sürenize dahil oluyor arkadaşlar. Bunu da aklınızdan çıkarmayın. Son tavsiyemize geldik. Son tavsiyemiz de, ve bu arada arkadaşlar benim Udemy'deki eğitim setimi bilmiyorsanız eğer, size şimdi eğitim setimi göstermek istiyorum. Ben bu eğitim setinde arkadaşlar YouTube hakkında bildiğim her şeyi A'dan Z'ye anlattım. Şu anda 1046 tane öğrencimiz var ve yorumlar gerçekten çok güzel. Gördüğünüz gibi zaten 5 üzerinden 4,3 puan almışım. Şu an fiyatı 30 TL arkadaşlar. Ara sıra daha da fazla indirimlere giriyor. Ama şu anda normal fiyatı 49 TL. Yani siz indirimdeyken hazır bunu alabilirsiniz. Sadece 30 TL'ye YouTube hakkında bildiğim her şeyi sizlere anlattığım eğitim setine sahip olabilirsiniz. Öğrenecekleriniz kısmından da her şeyi burada görüyorsunuz zaten. Bunları öğrendiğiniz zamanda zaten hem videonuzu optimize etmeyi öğreneceksiniz, hem de kanalınızın altyapısal ayarlarının hepsini yapmayı öğrenmiş olacaksınız. Dediğim gibi şu anda 1046 tane öğrencimiz var ve hepsi de gerçekten eğitim setinden memnunlar. Siz de eğer satın almak isterseniz açıklama kısmındaki bağlantıyı kullanabilirsiniz. Görüşmek üzere. Son tavsiyemiz de yine benim önceki videolarımda yine sizlere çok fazla bahsettiğim, sürekli de söylediğim her gün video yüklemek. Her gün video yüklemek her kanalda gördüğümüz bir şey değil aslında arkadaşlar ve çok büyük sorumluluk isteyen bir şey. Zaten ben de her gün video yükleyemiyorum. Her gün video yüklemek dediğimiz olay yapıldığında çok güzel sonuçlar verir, ama yapmak için de çok fazla uğraşmamız gereken bir şey. Yani her gün video fikri üretmeniz gerekiyor. Her gün masa başına geçip bir video çekmeniz gerekiyor, ya da dışarıda çekiyorsanız dışarı çıkıp çekmeniz gerekiyor. Her gün bir stres altında oluyorsunuz. Her gün bir ekipmanları ayarlama, işte videoyu renderlama, videoyu montajlama gibi olaylarla kendinizi aslında birazcık sıkıyorsunuz. Ama dediğim gibi her gün video yüklerseniz eğer kanal gerçekten uçar. Süper bir şekilde yükselişe geçer ve bütün rakiplerinizi de alt edersiniz. Mesela ben şu an YouTube Hocam kanalında her gün video yüklesem gerçekten çok yüksek izlenmelere erişirim diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi her gün video çekmem için bana her gün yeni bir video fikri lazım. Öyle video olsun diye de video atmam lazım değil arkadaşlar. Video atmamam gerekiyor öyle. Attığım her videonun izlenebilir olması lazım. İyi videolar olması lazım. Bu yüzden de ben mutlaka hani izlenebilir içerik yüklemem gerekiyor. Ve öyle video olsun diye de video atarsam eğer kanal çöplüğe dönüşür. Çok kötü bir kanal olur. Bu yüzden de her gün video atamıyorum arkadaşlar. Ama video fikri buldukça video atıyorum. Siz de aynen bu şekilde yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi yine de haftada en az bir 3-4 video atarsanız kanalınız iyi bir hale gelir. Ama kendinizi biraz zorlarsanız, hard seviyeye geçerseniz, her gün video atarsanız gerçekten kanalınız çok kısa bir sürede izlenme süresi ve izlenme olarak da çok yükselişe geçer diye düşünüyorum arkadaşlar ben. Diyeceklerim aslında bu kadar. Nelerden bahsettik? Trende uygun videolar çekmek, daha sonra çekiliş yapmak, Facebook, Instagram, YouTube gibi yerlerde reklam vermek ve daha sonradan her gün video yüklemek.
Bu dediklerimi eğer yaparsanız yani ve içerikleriniz de iyi olursa hani 4000 saati geçmemek için veya 1000 aboneyi geçmemek için hiçbir şekilde karşınızda bir engel kalmaz arkadaşlar. Benim diyeceklerim bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.